Şu ana kadar gördüklerimi söyleyeyim. Mısır'da hissettiğim en yüksek güvenlik buradaydı. Kişi başı ödeyeceğiniz paralar 10-15 dolar falan yani. Çok güzel ama peri masalı gibi. O kadar güzel ki cam gibi suyun altı. Bir daha Şarm El Şeyh'e gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Bakalım değecek mi değmeyecek mi? Gireyim çıkayım yorumlayacağım ben. Aman Allah'ım. Son zamanlarda gördüğüm en iyi resifler buradaydı. Harika. Ne diyorsun ya? Ama bu 400-500 doların içinde mesela... Vallahi iyiymiş. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Çok Türk. Resmen bambaşka bir ülkeye geldiğinizi hissediyorsunuz. Başka bir dünya yaratmışlar ya. Olayı bu. Şarm El Şeyh'e tatil için gelebilirsiniz anlayacağınız. Abim gelmiş Maraşlardan. Burada dondurma satıyor. 3, 2, 1. İyi seyirler. Mısır'a hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şimdi burada bir kafe var. Bu arada biz öğlen otelde geldiğimiz yemeği yedik ama çekmedim. Ne ararsanız var. Standart her şey dahil açık mutfak olan bir otel. Karnınız tıka basa doyuyor. Akşamüstüyü bekledik çünkü bu çarşıların olduğu yerlerde hayat akşam başlıyor. Gündüz insanlar etkinliklere gidiyor. Yani dükkanlar açık falan ama renkli değil. O yüzden akşam gelmek gerekiyor. Burada da çok ünlü bir kafe var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Gelmeyenlerin dövüldüğü yer. Tabiri caizse Farşa Kafe'ye gidiyorum şimdi. Instagram'da falan da birçok kez böyle karşıma çıkmıştı ve iyi pazarlamışlar. Normalde bu gördüğünüz böyle belki 100-150 metre boyunca sıra oluyor burada. Ama buranın şimdi düşük sezonunda geldiğimiz için o sırayı çekmiyoruz Allah'tan. Yazın falan gelirseniz ya da yoğun dönemlerde burada çok uzun bir sıra sizi bekler. Aklınızda bulunsun. Böyle bir girişi varmış. Gidiyoruz. Farşa Kafe. Buranın da olayı şu. Aslında birkaç yıl önce burası yanmış. Yandıktan sonra da yeniden yapılmış. Sıra mı aldın? Sonra buraya influencerlar paylaşıyor. Ünlü oluyor değil mi? Yani düşünün insanlar sıraya girip kafasında böyle fotoğraf çektirmek için ölüyorlar. Kankam sıra mı aldık? Bizi yerleştirecekler onu bekliyoruz. 3 kişilik. Evet, buraya damsız giremiyormuşsunuz erkekler haberiniz olsun. Böyle bir kural varmış. Yanınızda bir hanımefendi olmak zorunda. Çok ilginç bir sistem var. Sen içeride dolaşıyorsun elindeki fişle. Burada çalışanlar seni buluyor öyle oturtuyor. Pazarlama harikası helal olsun. Bak böyle barların olduğu kısımda oturuyorsunuz. Aşağıdaki manzarayı izliyorsunuz. Şu sıraya bak. Şimdi bekliyoruz. Hala içeriye giremedik. Üst katta böyle sırada bekliyorsunuz. Asıl aşağı kattan manzara görünüyormuş. Yapacak bir şey yok. Bir saat buradayız gibi. Bak yoğun zamanda gelirseniz kesinlikle bu sırayı çekemiyorsanız, sabırsızsanız bırakır gidersiniz. Hareket dahi etmiyor. Nasıl gireceğiz içeriye bilmiyorum. Aklınızda bulunsun. Bakalım değecek mi değmeyecek mi? Gireyim çıkayım yorumlayacağım ben. Hani ben çektim rezilliği siz çekmedin olacak bu video. Değerse zaten yüzümden anlarsınız. Ve sonunda sıra geldi. Artık girebiliriz. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun dedikleri kadar var mı? Böyle yukarıdan böyle falez gibi düşünün. Aşağıya doğru inmeye başlıyorsunuz. Aşağıdan güzel görünüyor diyorlar zaten. Şuradan da görünüyormuş soldan Beleştepe'den. Kanka. Beleştepe varmış orada. Buradan da aşağıya görebiliyorsun. Başka bir dünya yaratmışlar ya. Olayı bu. Güzel görünüyor ama. Aşağıya doğru inmeye başladım. Böyle tahta bir merdiven sizi karşılıyor. Her yeri aydınlatmışlar. Buralara yağmur yağmadığı için de toplanma derdi yok. Bak benim ilk aklıma o geldi. Şöyle merdivenden aşağı inmeye devam ediyoruz ama herkes tabii fotoğraf çektirmek için resmen tabiri caizse sıraya giriyor abi. İşte aslında bunu pazarlıyorlar. Görüyor musunuz? Bu antika görünümlü eserleri gitmiş bisiklet koymuş şuraya mesela. Bizim zamanında yanan Olimpos'ta da bir abinin yeri vardı ya çok ünlü Kadir'in Ağaç Evleri. O da mesela oraya özgü detaylarla çok güzel bir mekan yapmıştı. Ve ünlü olmuştu Olimpos bu sayede. Şimdi de burada ben bir örneğini buranın motifleriyle süslenmiş mekan olarak size gösteriyorum aslında. Ama ilerleyemiyorsun ki herkes fotoğraf çektiriyor.
Aşağı inmeye başladık bakalım. Daha var ama hala. Çok güzel ama peri masalı gibi. Baksanıza. Vallahi farklıymış. Çok beğendim. Mä lentolentämään. Harika. Vallahi iyiymiş. Buradan içeriye giriyoruz artık. O köprüden biraz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sonra asıl oturulacak yerlere. Abi ne kadar çok detay var. Gözüm kanadı artık. Aman Allah'ım. Çok iyi. Aa bak şöyle bir yere oturduk. Herkesi yan yana böyle oturtuyorlar. Manzarayı izliyorsunuz. Şu da bizim masamız. Bu şekilde. Gayet samimi bir ortam var. Şimdi menü geldi. Menüde de bak burada pizzası falan meşhurmuş. Pizza yiyorlarmış. Fiyatları da gayet uygun. Yaklaşık olarak 8 dolara falan pizza yiyebiliyorsunuz. Bu kadar turistik bir yerde bile. Bu da yaklaşık olarak 10 dolara nargile keyfi yapabiliyorsun. Böyle bir ortamda. Çok güzeldi. Kesinlikle geldiğinizde görmeniz gereken bir yer. Ben içeriği bayıldım. Fiyatlar çok uygun. Yani böyle turistik bir yer için bile. Bir şekilde ne isteseniz hızlı hızlı da geliyor. Yani bakmayın ilk baştaki o kaosa. Çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Ben de Mustafa'dan öğrendim. Buraya gelirseniz eğer akşam 9-10'dan sonra ziyaret etmek isterseniz çok daha sakin oluyormuş. Çünkü insanlar o akşamüstü heyecanıyla koşturarak geliyor. Bakın o hengame bitti mesela. Herkes çekeceğini çekti, heyecanını aldı. Oteline döndü, dinlenme moduna geçti. Hani geleyim en azından ambiyansı görsem yeter. Sıradır, kalabalıktır, istemiyorum diyorsanız akşam gelin. Şimdi buranın bir tarihi merkezi var. Pazarlar, çarşıların olduğu. Hemen yakında zaten oraya gidelim. Yine söylüyorum burası çok güzeldi. Kesinlikle uğrayın. Şimdi birazcık da şehri tepeden görelim dedik. Şarm El Şeyh'in Aşıklar Tepesi'ne geldik. Her yerde olur ya bizdeki şehirlerde. Buranın da şehrin tepeden izleme noktası olarak nam salmış. Şurada bile polis varmış yani o kadar güvenli bir yer. Şu ana kadar gördüklerimi söyleyeyim. Mısır'da hissettiğim en yüksek güvenlik buradaydı. Yani havada kuş dahi uçurmuyorlar. Kadın erkek fark etmeksizin çok rahat gezebilirsiniz. Çok fazladan kadın yalnız başına geziyordu. Temiz. Görece diğer yerlere bence hiçbir pislik görmediğimi söyleyebilirim. Tepeden de arkamızdaki çok ünlü bir camileri var. Al Sahab Camii. Önünde de bunun Old Town dedikleri işte Eskişehir merkezi var. Zaten çıktılardan anlıyorsunuz. En canlı yerlerden bir tanesi. Böyle bir şehri tepeden görelim. Birazcık anlayalım merkezini dedik. Şimdi de oraya gidip biraz çarşı pazar gezeceğiz. Ve geldik. Şurası Eskişehir diye geçen bölgenin girişi. Arkada zaten ünlü camileri var. Az sonra oraya doğru gideceğiz hep birlikte. Dikkatinizi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Yani kaç bölüm çektim Mısır'da değil mi? Yani günlerdir buradayım. Artık Mısır'ın altını üstünü bayağı bir getirdik. Alıştığımız manzara X-ray. Yani meydana gireceğim. Orada da X-ray var. İnanılır gibi değil. Burayın ilk izlenimini söyleyeyim size. Çok güzel, çok renkli, pırıl pırıl görünüyor. Yani böyle çok keyifli bir yere geldiğinizi daha ilk anda hissediyorsunuz. Ben zaten burayı ilk listeme koymuşum. Güzel de geçecektir. Birlikte pazarı gezelim. Arkamda Al Sahaba Camii'ni görüyorsunuz. Baktığınızda ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Hani böyle tarih esintileri var gibi ama çok yeni bir cami. Daha 10 yıl olmuş yapılalı. Darbe zamanından sonra yapılmış, hatta es verilmiş arada. Ve yapımında bir tane de Türk mimar varmış. Çok güzel görünüyor. Yani gerçekten çarşıya geldiğinizde böyle güzel bir yapı yapmayı başardıklarından dolayı onları tebrik ediyorum. Ben burayı çok yine bir kere daha söylüyorum. İlk izlenimim harika. Çok beğendim. İçeriye bir girip bakalım. Bir de cami göstereyim size. Nasıl kafama esti içeriye giremiyor mu yani? Ya insanlar senin gibi şey mi? Abla zaten giremiyor. Allah Allah. Niye? Ezan okunduğunda namaz kılacağınız zaman içeri girebiliyormuşsunuz. Bir deneyelim. Burayı çok beğendim.
Yani şu arkadaki dükkanlar falan böyle renk uyumu harikaydı. Burada bir Arap kültürünü, mimarisini hissediyorsunuz dolaşırken. Buradan mı gireceğiz? Abi şimdi şöyle. Evet. Ezan okundukça namaz kılınılıyor. Bizi takip edenler en azından görsün. Bir caminin içinde gösterelim. Mis gibi kokuyor vallahi caminin girişi. Kapanmak üzere dedi yine çocuk. O yüzden bir sonraki ezana ve namaza kadar giremiyorsun. Çok temiz. Tertemiz ha. Mustafa çok beğendim. Şu kısma geçelim. Başınızı örtmenizi istiyorlar. Her camide olduğu gibi. Böyle turistler de gelmişler bir yandan fotoğraf çektiriyorlar. İçerisi böyleydi. Dışarıdan görüntüsü çok daha güzel. Aklınızda bulunsun. Sizi ferah bir cami içi beklemiyor ama daha çok böyle sarı, altın tonların hakim olduğu bir iç tasarım yapmışlar. Çarşının içinde dolaşıyoruz böyle. Şurada bir şelale varmış. Su sesinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Ne var kardeşim orada? Kanalımıza hoş geldiniz. Şelalemiz var. Yapay mı gerçek mi? Niagara ve Iguazu şelalesinden sonra en yüksek şelale burası diyorlar. Doğru mu? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bir devenin peşinde şu anda ilerliyoruz. Herkes zaten o şelalenin oraya doğru yürüyor. Hava çok güzel. Yani bence buraya yazında gelinebilir. Mesela Luxor'daki ya da işte Hurghada'daki o sıcaklık burada olmuyormuş. Daha böyle yarımada gibi olduğu için akşamları falan serin oluyormuş. Aklınızda bulunsun. 12 ay Şarm El Şeyh'e tatil için gelebilirsiniz anlayacağınız. Ha işte abi turizm böyle olmalı ya. Bak ne güzel. Tertemiz yer yapmışlar. Helal olsun. Şurada mekanlarda oturup çayınızı, çorbanızı içebiliyorsunuz. Nargile içiyorlarmış daha çok. Burada bir deveyi getirmiş abim. İsteyeni gezdiriyor, isteyene fotoğraf çektiriyor. Baksana nasıl çöküyor garibim. Pozisyonunu aldı ve durdu. Hazırız. 400 Mısır parası ver diyor. Yaklaşık olarak 8 dolar. Sana diyor bir tur attırayım dedi deveyle ama yeterince gündüz bindik. Bir de şehrin içinde deveyle ne yapacaksınız? Çöl varken aklınızda bulunsun. Şehrin içinde hayvanları gezilerinize alet etmeyin arkadaşlar. Deve çölde binebilirsin. At bireysel onunla beraber severek dolaşabilirsin. Ama böyle sırf turizm için kullanılmasına desteklemeyin lütfen. Sizlerden ricam. Dondurma yiyelim. Gel. Maraş dondurması hem de. Merhaba. Kolay gelsin abi, nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Maraş'tan gelmişsiniz. Yerinde yapıyorsun yani dondurmayı artık. Mısır'da abim gelmiş Maraşlardan. Burada dondurma satıyor. Genelde yurt dışındaki dondurmaları böyle Maraş gibi görünür, kötü olur. Bak çok samimi yorum yapacağım. Abim Maraş değilse işinin hakkını veriyordur. Ver abicim bize güzel bir dondurmandan. Ne buranın adı? Buongiorno. Aa yakalamıştım. 35 yaşından sonra zor geliyor. Allah aşkına ver abi. Sen de gösterip vermiyorsun. Ha, bu sefer oldu. Çok güzel. Şimdi burası aynı zamanda en iyi alışveriş yapılacak yerlerden bir tanesi olarak biliniyor. Tamam, geldiniz. Mustafa'yla onu konuşuyoruz. Mustafa dedim insanlar geldiğinde nerede alışveriş yapsın? Abi Old Town iyidir dedi yani fiyat anlamında. Çünkü pazarlık yapabiliyor musunuz? Zaten uygun yani birçok şey anlamında da. Geldiğinizde güvenle alışveriş burada yaparsınız. Ama her zaman pazarlık yapın. Muhtemelen hep birkaç katı en az fiyatları şişiriyorlar. Burada da aynı kültür devam ediyor. Ne alıyorlar abi mesela burada daha çok? Abi mesela buradan hediye olarak piramit çok götüren var. Ya da mesela bunların 1 dolar 2 dolar. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Çok mu Türk geliyor buraya? çok doğru ki. Çok Türk. Birçok şey dolar olarak da söylüyorlar ama mesela bak şöyle bir şeyi 5 dolara satıyor. Yani 250 Egyptian pound yaklaşık olarak. 5 dolar ucuz da yani çok bir para değil aslında. Kaç paradır normalde Mustafa? Kazıklanıyoruz mu? normalde 5 dolar iyi onlar için. İyi mi? Yani normal 3 tane piramit alıyorsunuz düşünün. Büyük. Üçlü olarak düşünün 5 dolar normal. Tamam. Hadi 2 yap bunu ya. 2 dolar 150 pound.
Ya 3 dolar o. Ya 3 dolar. $8. 100 yap 100. Tamam 100 bunu yaptı. Bu kaç para? 100 de bunu yap. La, is 3 dolar. 3 Tamam. 5 dolar ya. Tamam ikisini 200 yap. 250. 200 yap ya. 200. Tamam al. Hiç kırmadı ha hayret. Bak reklamını da yapıyoruz. Hiç alakası yok gerçi konuyla ama olsun. Bak şu da 200 pound işte. 200 pound değil çok gibi görünüyor ama 4 dolar şu. O çok. Çok. 200 da çok. Teşekkür ederiz. O kadar acıktım ki böyle artık enerjimin bittiğini fark ettim. Otele gidene kadar baktım dayanamayacağım. Şurada da Türk restoranı var Ottoman diye. Dedim artık güzel bir böyle kebaptır, ettir, lahmacundur bir şeyler yiyeyim. 10 gündür çünkü Mısır'ı geziyoruz. Otellerde de yemekler güzel ama şimdi bazen de insan restoranda yemek yemek istiyor. Buraya kadar gelmişken de merkezde size bir restoran göstereyim. Hadi gelin. Mekanın ismi şu. Turkish Ottoman Restoran imiş. Ya çok uygun ya gerçekten. Pirzolalar 5 dolar. Tavuk pirzola pardon. Adana kebap 5,5 dolar. Kıymalı pide 3 dolar. Dolar olarak söylüyorum çünkü siz belki geldiğinizde kur değişmiş olabilir. Kafanız karışmasın. Çorba 2 dolar. Salata 2 dolar. Öyle anlayın yani. Gerçekten burası da çok uygun. Şarm El Şeyh'te olmamıza rağmen. Döşeyin abi. Masaya döşeyin. Ölüyoruz açlıktan. Ay mis gibi ezogelin çorbası içelim. Ekmek banmalı. Çok iyi. Çok lezzetliydi çorba. Gerçekten ellerine sağlık abinin. Çok beğendim. Hadi bakalım. Günün en güzel anı. Yemek varsa yaz beni. Fıstık gibi ciğer. Nasıl bu kadar güzel yapmış bunu ya? Lahmacun. Ay anneciğim. Özlemişim şöyle anam babam usulü bir şeyler yemeyi de ha. Üf. Şuraya bak. Bir şey diyeyim mi? Memlekette lahmacun yiyorum gibi. Şarm yeme içme konusunda sonsuz seçenekleri olan bir yer değil. Daha çok her şeye dahil oteller olduğu için zaten Google'larsanız göreceksiniz. Çok fazla hatırı sayılır yer yok. O yüzden ya deniz mahsulü ağırlıklı yiyorsunuz ya böyle Türk restoranları ya da Arap restoranları varsa oraları tercih edebiliyorsunuz. Normalde deniz mahsulü yiyebilirdim bugün ama dün o kadar çok yedik ki otelde bir alakart restoran vardı. Deniz mahsulüne doydum. O yüzden şansımı bugün bundan yana kullanmak istedim. Özlemişim de bu arada. Şu ana kadar her şey çok lezzetliydi. Bir de pirzola söyledim. Bakalım bu nasılmış. Heyecan dorukta. Sol kanattan. Mis gibi. Aç kalmazsınız. Buraya gelseniz yemek yeseniz bile aç kalmazsınız. Yani illa her şeye dahil bir otele gitmenize gerek yok. Şurada 15-20 dolara da bir otelde kalıp resiflerde yüzüp akşam da böyle restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Kişi başı ödeyeceğiniz paralar 10-15 dolar falan yani. Gerçekten o konuda da çok uygun bir destinasyon Şarm El Şeyh. Şimdi enerjiyi alalım bakalım. Ondan sonra yatış zaten. Harika bir yemek yedik. Yani Şarm'a geldiğinizde eğer aç kaldık güzel bir doyalım diyorsanız vallahi ben hepsini çok beğendim. Dedik ki madem yemek yedik şöyle bir kurtlarımızı dökelim böyle sabah 5'e kadar eğlenelim. Ama yok öyle bir şey yapmayacağız çünkü yarın tekne turumuz var. Enerji dolu tura katılıp asıl resifleri görmek istiyoruz. Mustafa burada yaşıyor kardeşimiz. Arapça biliyor, Rusça biliyor, İngilizce biliyor. Dedim sen bu dilleri biliyorsan bayağı turiste gezdiriyorsundur. Dedi evet abi. Dedim akşam ne yapıyorsunuz? Akşam burada gece kulüpleri varmış. Ama gece kulüpleri şöyle oluyor. Belli günler belli mekanlar açık oluyor. Yani her gün bütün mekanlar açık olmuyor. Böyle farklı günlerde farklı mekanlar açık oluyor. Eğlenmek isterseniz gidersiniz. Kıyafetleri falan düzgün olmalı. Öyle terlikle falan giremiyorlar. Tabii ki de. Rezervasyon? Rezervasyonlar VIP gitmek isterlerse rezervasyonlar yapılıyor tabii ki de. Ama normal girişlerde zaten ya normal giriş olarak kapıda ticket alıyorlar. O ticketin içerisinde bir tane alkol ücretsiz. He, içkileri dahil oluyor. Evet, bir alkol ya da iki alkol verirler klaplarda. Girişlerde 25 dolar ya da 30 dolar bir fiyat alırlar. Girişte öyle mi? Tabii ki de. İyi para. Bir mekana girişi 30 dolar veriyorsun. 25 dolar, 30 dolar. VIP yerlerde 400-500 dolardan başlıyor. Ne diyorsun ya? Ama bu 400-500 doların içinde mesela bir Şişe açtırıyor mu? 100 dolarlık, 150 dolarlık harcama limiti var. He. Diğer 150 dolar yer mer verdikleri için loca falan değil mi? Güzel mi? Eğlenceli mi peki? Yani burada her gün bir club açık, her gün en fazla 2 club açık olduğu için bütün turistleri oraya Yığılıyor değil mi? Evet. Bir de yerel halk çok olmazmış. Daha çok turist oluyormuş. Aklınızda bulunsun. Ha bir de kasino hayatı da var burada. 2-3 tane Şarm'da kasino var.
Önermiyorum gitmenizi kesinlikle. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Geldiğinizde göreceksiniz. Biz çok yorulduk. Yarın inşallah artık denizlere açılacağız. Daha renkli, maviye doyacağımız bir gün olacak. Şimdi gidip bir dinlenelim, uykumuzu alalım. Sabah böyle taptaze bir şekilde kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydınlar. Bugün tekneyle dalış yapmaya, resifleri görmeye gidiyoruz. Şu anda Old Market, yani dün size gösterdiğim yerin hemen yan tarafındaki bir marineye geldik. Buradan kalkan teknelerle akşama kadar o dünyanın en ünlü resifleri olarak bilinen Mısır açıklarındaki, Şarm bölgesindeki resifleri birlikte görelim. Böyle bir tesis kurmuşlar. Gayet şık, modern ve keyifli. Hızlıca içeriye giriyorsunuz ama tabii kapıda yine X-ray var. Onları geçmeniz gerekiyor. Teknemize doğru ilerleyelim. Teknemiz geldi, bakın şuradaki bizim tekne. Bak, limana geldiğimizde bile suyu görüyor musunuz? Pırıl pırıl cam gibi tertemiz bir su. Burada takdir ettiğim bir şey var. Böyle jet ski'dir, işte su üstündeki o makinelerdir. Hepsi yasak kullanılması. Su altını korumak için şey konusunda da çok sertlermiş. Bu bölgedeki resifleri koruma konusunda. Hatta öyle ki bu turlara gittiğinizde, bizim gideceğimiz bu bölgedeki turlara gittiğinizde içki dahi içemiyorsunuz. İçki sokmak yasak. Böyle bir kuralları dahi varmış. Bölgeyi tamamen korumak için diyorlar. Tekneye doğru yürüyoruz. Heyecanlıyım. Su çok güzel görünüyor gerçekten de. Bak, isterseniz burada scuba diving de yapabiliyorsunuz. Ben ama şnorkeli tercih ediyorum. Resifleri daha yakından görmek için. Onda aşağı dalıyorsun, bir de içim benim daralıyor şahsen. Bu bir tercih meselesi. Eğer siz scuba, yani tüplü dalış istiyorsanız da dünyanın en iyilerinden birisi burası. Vallahi teknemiz çok güzel. Böyle efil efil 3 katlı bir tekneyle gidiyoruz. Bak, burada şu şekil birçok tekneyi görebiliyorsunuz. Böyle onlar da 3 katlı oluyorlar. Bunların hepsi o bizim şimdi gideceğimiz bölgeye gidiyor. Çok güzel bir hava var şansımıza. Pırıl pırıl cam gibi. Şöyle hiçbir şeyin olmadığı dağlardan masmavi denizlere yolculuk başlıyor. Gittiğimiz milli parkın ismi Ras Muhammed. Böyle sağ taraftan çıktık, bakın kent orada. Kıyı kıyı gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Bir tane ne ağaç, ne yapı, ne kentleşme. Çünkü bu milli parka çok değer veriyorlar, korumaya çalışıyorlar. Şu ana kadar neredeyse hiç çöp de bile görmedim, yani o derece diyebilirim. Seyir güzel gidiyor. Pek bizim oraların yeşilliğini görmeseniz de buraların da çölünü görüyorsunuz. 1 saat civarı seyir yaptık. Çok rüzgarlı olsa da manzaraları ben çok beğendim. Bazen turkuaz rengi, bazen mavi, bir yanda sapsarı, bazen sarı, bazen kahverengi dağlar derken bir harmoniyi görüyorsunuz. Güzel. Şimdi dalış yapacağımız bölgeye ulaştık. Şöyle bir yere geldik. Burada sahillerde küçük küçük böyle gölge alanları yapmışlar. Mekan gibi ama değil. Şurada birkaç tane gördüm. Sahile çadırları falan koymuşlar. Sanırım konaklamalı bir hizmetleri var. Bir öğrenirim onu da. Böyle bir yere gelip konaklar mısınız, tecrübe eder misiniz? Tabii karar sizin. Her yer bu şekilde bak. Ve ilk durağımıza geldik. Şimdi dalış için kıyafetlerimizi giyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani burayı çok merak ediyordum. Zaten burayı görmek için Şarm'a gelmiştim. İnşallah beklediğimi karşılayacak bir yer olacak. Heyecanlıyız. Başlayalım. Dalışa geldik. Hazırlanıyoruz. Dalış derken şnorkelle dalış, yani ben de sanki 65 metreye dalacakmışım gibi abartıyorum. Ama birazcık serin gibi. Dışarıdaki, bence dışarısı daha soğuk, bak suya girince alışacağız. Koyun içerisinde şurada varmış resifler, oraya doğru ilerleyeceğiz, hadi bakalım. Hazır mıyız? O zaman, ay çok soğuk. Soğuk olduğunu anladığım gibi eminim. Suyun tipinden belli soğuk oldu. 3, 2, 1,
Sırf siz izleyin diye bu soğuk suya giriyorum şu anda. İyi seyirler. Mısır'a hoş geldiniz. Soğuk mu bu? Dondum. Bu da akarsu var sanki bir yerde. Buz var ya, yüzümü yaktı. Okay, ready. O kadar güzel ki cam gibi suyun altı. Son zamanlarda bir suyun altında gördüğüm en iyi resifler buradaydı. Deniz pırıl pırıl, inanılmaz bir akıntı var. Hal böyle olunca da suyun altı cam gibi görünüyor. Tertemizdi, kumlar tertemizdi, hiçbir şey yoktu. Böyle balıklar elinizin dibine kadar geliyordu. Tabii ki tüplü dalış yapsanız su çok daha sıcak olabilir. Biz suyun üstünde olduğumuz için ve sürekli rüzgar yediğimiz için üşüdük. Ama böyle bir yarım saat 45 dakika suda olmak iyi geldi. Bir daha buraya gelirsen kesinlikle şu hani Decathlon'un falan oluyor ya, yüzünüzü kaplayan gözlükleri, değil mi? O muydu? Maske. Maskeleri onlardan alın. Onlar çok çok daha rahat ettiriyor. Çünkü bu şekilde daha geniş görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mesela hortumu ağzınıza aldığınızda mideniz bulanabilir. Bunu yaparsanız mideniz bulanması daha az oluyor. Çok fena rüzgar var ama başım ağrıdı resmen. Değer miydi? Kesinlikle değer. Yani ben çok bayıldım. Scuba diving yapanlar özellikle kesinlikle buraya gelin, dalın abi. Harikaydı. Buradan ayrılıyoruz. Valla heyecandan tabağı falan yaptım. Anlatmayı unutmuşum. Çok acıktım çünkü su acıktırıyor. Çok güzel. Bak şöyle. Pilavından makarnasına. Bu bize özel bir tur olduğu için böyle bir tur seçince size daha fazla yemek getiriyorlar tabii ki. Normalde böyle şeyler yokmuş. Şurada bak bir salata tabağı. Bu yeni kamerayı da çok beğendim ya. Çok iyi netliyor. Çekimleri harika. Valla oralarda dolaştık. Başka resifler de vardı ama benim kulağıma fena su kaçtı. Ve çok soğuk. Şu anda yani sonuçta buranın kışında geldik. Yüzülür ama ben mesela çok üşüdüm. O yüzden aklınızda bulunsun. Şöyle bir tur yapıyoruz. Şu size gösterdiğim Farşa kafenin oralardan böyle dolaşarak şimdi Şarm kıyılarındaki resifleri falan da görelim dedik. Her yerde var abi resif. Şurada da gitseniz yüzseniz resifleri görebiliyorsunuz. O dün size öve bitiremediğim Farşa kafenin denizden manzarası da bu şekilde bir falezin kenarına kurulmuş. Bakın aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Aslında şuralarda yüzülebiliyor. Böyle her yerde denize girecek noktaları var aslında. Limana geri döndük. Bölgeyi en azından görmüş olduk. Bir daha gelsem kesinlikle bahar aylarında deniz, kum, güneşin keyfini çıkartırdım. Yazın da sıcak olabilir ama yazın da çok gelen oluyor buraya. Deniz konusunda buna dikkat edebilirsiniz. Ya şu anda da gidebilirsiniz. Ama ben çok hızlı üşüyen birisiyim denizde. O yüzden bence biraz soğuktu. Dışarısı bile hala serin yani. İnsanların üstünden anlıyorsunuz. Güzel bir gündü. Şimdi otele gidip biraz dinleneceğiz. Çünkü bu akşam size Şarm'daki kaldığım otelin, Rixos'un bir başka otelini göstermek istiyorum. Onu da bir görün. Çünkü buraya gelirseniz en azından nasıl yerlerde kalacağınızı bilin. Daha çok Türkler her şey dahil sistemle gelip tatil yapıp dinlendikleri için Rixos da en çok tercih edilen yerlerden bir tanesi. Ben de Türkiye'de otururken ya hadi bir anda Şarm'a gideyim demedim. Baktım ki uzun zamanlardır Mısır'a dair çok soru soruluyor bana. Dedim gelip yerinde en azından inceleyeyim.
sizlere aktarayım istedim. Bunun içine konaklamayı da koymak lazım tabii. Hadi otele doğru gidelim hem de biraz dinleniriz. Şimdi bugün değişiklik yapayım dedim. Buradaki Rixos Seagate'e geldim. Hani biraz da burayı göstereyim. Siz görün istedim. Akşam yemeği yiyeceğim burada. Hem de size bugünden itibaren birazcık burada gördüklerimi ve özellikle konaklamadır, gezi planıdır, bunları nasıl yapacağınızı bahsetmek istiyorum. Seagate'in içine girdiğinizde böyle devasa bir alan karşılıyor. Baksanıza içerisine. Çok şık yapmışlar. Böyle bir restorana geldik, mangal adında. Kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah. Şuraya baksanıza, tam böyle benim istediğim tarzda. Deniz kenarı. Şurada solda mangallar yanıyor. Piknik misali. Tam keyiflik yer. Şimdi bu restoranda önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Demiştim ya alakart restoranlarda diye. Bu da onlardan bir tanesi. Rezervasyon yaptıktan sonra bakın bütün bu restoran içerisindeki yemekleri istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Neler var? Pirzolalar var, sosisler, köfteler, adanalar, etler, tavuklar. Çok iyi. Bu sisteme bayılıyorum. Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Abi şöyle bir ortam oldu şu anda. Bakar mısınız güzelliğine? Bir yandan sizin için mangalınızı pişiriyorlar. Bir yandan da siz de oturup burada sohbet ederek tatilinizi yapıyorsunuz. Ben burayı çok beğendim. Çok keyifli bir akşam yaşıyorum şu an. Burada da akşamları etkinlik oluyormuş. Hatta bu akşam bir tane varmış. Ona katılacağız. Önce bir karnımızı doyuralım. Şu an biliyorum sizin de en çok görmeyi sevdiğiniz manzara bence bu oldu. Günaydın. Dün akşam güzelce eğlendik. Yemekler memekler derken dedik artık bugün biraz yatalım gari. Ve günlerdir böyle 10 gün oldu. Mısır'dan size bayağı bir bölüm yaptım. Ve birazcık da kendimi tatile çıkartayım diyerekten böyle Rixos'un plaj kısmına geldim. Abi görüyorsunuz bakın şunların hepsi arka taraftakiler resif. Sonra deniz başlıyor ve yüzmeye başlıyorsunuz isterseniz. Hani demiştim ya buraların her yerinde kıyı bölgelerinde resif görebiliyorsunuz diye. Kaldım otelin hemen plajında da bu var. Şimdi geldiniz buraya bu keyfi yaparsınız ama artık videonun kapanışını yaparken size küçük dokunuşlar ve önerilerde bulunarak Mısır gezimi sonlandıracağım. Çünkü akşam uçağım var. Türkiye'ye dönüyorum. Bir hafta sonra da deniz aşırı, okyanus aşırı bir ülkeye gideceğim. Sonraki vloglarda siz izleyeceksiniz. Çok uzaklara gideceğiz hep birlikte. Mısır'ın bir özetini yapalım. Çünkü buraya çok insan gelecek biliyorum bu videolarımı izledikten sonra. Ve size de artık bu rehberimin bir özetini çıkartmak istiyorum. Hadi gelin. Gerçekten sıcak. Ama her şeye rağmen çok güzel. Önce otelden başlayayım. Harika bir otelde kalıyoruz. Rixos'un var ya öyle güzel burada konsept otelleri var ki. Aile olarak gelecekseniz, çift olarak gelecekseniz, balayına gelecekseniz hepsine ayrı ayrı konseptli oteller yapmışlar. Ben bu otellerin konseptlerinin hepsini açıklamaya bırakacağım. Oradan seçersiniz. Hani illa Rixos'ta kalacak değilsiniz. Burada bir dünya merkezde de oteller var ve yeri geliyor çok daha uyguna tesisler bulabiliyorsunuz. Ama burada yeme içme anlamında oteller çok zengin. Mekanlar merkezde özellikle daha tam bence olmamış. Burada yaşayanlar da aynı şeyi söylüyorlar zaten. O konuda birazcık daha kentin zenginleşmesi lazım. Çünkü her şey otel merkezinde gidiyor burada. Genel olarak Mısır harikaydı. Eğer buraya kadar gelmişseniz kesinlikle bir gün dalış yapın. Benim size gösterdiğim şekilde. Daha da uzunu da olabilir. Scuba diving de yaparsınız. Bir gününüzü geçirirsiniz. ATV turu mutlaka yapın. Ben dağları çok beğendim. Çölde harikaydı. Ve akşamları çarşıları gezin. Burada Soho ve başka bölgeler de var. Ben onları da açıklamaya yazarım size. Bakarsınız. Ama size bir önerim daha olacak. Ben Mısır'ın çok güzel bir kartını hazırladım Sezer'le beraber. Beni de gezdirin.com'da bu kartı bir alıp inceleyebilirsiniz. Şimdi burada belli bir yere kadar özetleyebiliyorum ama asıl orada gezi rehberi şeklinde böyle gün gün, şehir şehir ne yapacağınızı anlattım. Eğer Mısır'a gelecekseniz bu kartımızı almadan bence plan yapmayın. Aynı zamanda sadece Mısır için değil, Phuket, Bali, Dubai, Amsterdam, Paris gibi kentlerin de kartları olacak. Çünkü videolarda gezi rehberi bir yere kadar tıkanabiliyor. O yüzden hem desteklerinizi beklerim hem de beni de gezdirin.com'da hazırladığımız bu kartlar emin olun birçoğunuzun çok fazla işinize yarayacak. Onun da bağlantısını da açıklamaya bırakacağım. Oradan bir bakarsınız. Buraya geldikten sonra 12 ay yüzebileceğinizi zaten en başta söylemiştim. Ama bence buranın en güzel zamanı bahar mevsimleri. Aklınızda bulunsun. Yazın da çok gelen oluyormuş. Hava çok bunaltıcı olmuyor diyorlar ama ben tecrübe etmedim. Kışın bizim yaşadığımız gibi montla ara sıra akşamları özellikle
soğuk olabildiği için önleminizi almanızı öneririm. Bu kısma kadar tamam. Bununla beraber geldiniz Şarm El Şeyh'e. Güvenlikle ilgili hiçbir şey sıkıntı olmadığını gördünüz. Ama bence siz de benim yaptığım gibi Hurghada'ya uçun. Hurghada'yı görün ve Luxor'u da mutlaka görmenizi öneririm. Kahire'ye de uçaklar var her saat neredeyse buradan. Günübirlik piramitleri görmeye gidip geri gelenler oluyormuş. Hani böyle bir şey de yapabilirsiniz en azından gördüm demek için. Bir daha Şarm El Şeyh'e gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Çok beğendim. Çok güvenli, çok temiz. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Türkiye'den çok yakın olduğu için bir anda mevsim şartları değişip bambaşka bir coğrafyanın içinde kendinizi bulabiliyorsunuz. O yüzden bence çok güzel, gelinebilecek, ailecek, güvenli bir destinasyon diyebilirim. Şimdilik artık benden bu kadar. Ben size anlatacaklarımı anlattım. Kaç bölüm yaptım Mısır'dan bilmiyorum ama gerçekten çok keyif alarak gezdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra videoda da söylediğim gibi başka bir diyara gideceğim ve oranın da vloglarını sizlerle paylaşacağım. Instagram'da da birçok şey paylaştım. Oradan bakarsınız hem gezi rehberleri hem öneriler anlamında. Dünya turumun artık kıta değiştirme zamanı gelmişti. Çok böyle 8-10 saat uçacağım bir destinasyona bir sonraki vlogda sizi götüreceğim. Oralarında hem gezi rehberlerini hem de ülkeler hakkında tecrübelerimi anlatırım. Mısır gezimiz bitti. Bir sonraki video ve yeni destinasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.